Herkese selamlar. Bugün Enya'nın bir tane gitarını inceleyeceğiz. Şöyle kutusunu açayım. Dışında böyle bir pıt pıt naylon vesaire yok çünkü ben gidip aldım. Geekback'in içinde gitar geliyor arkadaşlar. Şöyle bıraktım. Burada bir eğitim Ok Musician diye VIP kart var. Burada bir eğitim uygulaması aslında. Şu kazan şeyleri gibi burayı kazıyorsun ve bir kod çıkıyor. Uygulama içerisine giriyorsun. Bu uygulama içerisinde de gitar öğreniyormuşsun. Böyle bir imkan veriyorlar. Bu kutudan kablosu çıkıyor. Ben bugün kullanmayacağım. Bir elektro gitar aynı zamanda elektroakustik gitar. O yüzden arkamda gördüğünüz şu amfi veya bilgisayar veya başka bir tesisata bağlayabiliyorsunuz. Gayet kaliteli güzel bir kablo, jack kablosu gözüküyor yanında gelen. Kullanmayacağım için kutusunu geri koydum. Gitarımız şarjlı olduğu için bir ucu USB, diğer ucu Type-C olan kablo çıktı içerisinden. Şöyle gösterebilirim. Gitarın şarjı olduğunu düşünüyorum ama yoksa şarj etmek zorundayım. Bunlar şöyle dursun. Ön tarafında da bir şeyler oluyor genelde. Evet varmış. Ne varmış bakalım. Başka bize neler geliyor? Bir boyun askısı kahverengi tarzında çünkü akustik gitar ve ahşap renkli. O yüzden güzel bir uyum sağlar. Siyah koymamışlar. Güzel. Bunu da tekrar geri koyuyorum. Gitarın hatta nerelerine nasıl takacağınızı üstünde göstermiş bile arkadaşlarımız. Bir tane yedek tel geliyor arkadaşlar. Şöyle. Bu arada üstünde kullanılan teller Elixir tel. Bu da yedek telleri de Elixir mi? Açıkçası hiç bilmiyorum. Öyle bir şey yazmıyor üstünde ama üzerine gelenler Elixir. Bir tane temizleme bezi var. Şöyle. Yine bunu açmıyorum. Kıyamam yani. Şimdi temiz geliyor çünkü. Temizleme bezi geldi. Abi içinden var. Bir sürü şey çıktı. Bu nedir? Kapo. Tamam. Kapo geldiyse bunu mutlaka kullanırız. Kenarda dursun. Evet 2 adet. Birisi 0.73 milim, diğeri 0.50 milim. 2 adet penamız var. Şöyle gösterebilirim. Bunlarla çalacağım yine. İçinden ne çıkıyorsa bunları kullanıyorum. Kendi ekipmanlarımı buraya karıştırmıyorum. Bir tane de alyan çıktı. Siyah bir alyan sap ayarı yapmanızı sağlıyor bu. Tabii ki biz aldığımız zaman bu sap ayarına ihtiyaç duymayacağız. Evet, gitarı görmek için açıyorum ve işte gitarımız karşımızda. Bu gitar şöyle dursun. Elimde tuttuğum ise bir Geekback arkadaşlar. Bakın altında mesela koruyucu yerleri var. İç kısmı şu şekilde. Kapatalım. Bakın şu normalde normal bir çanta olsa, Geekback olmasa şöyle tuttuğum zaman tek elle böyle kendini yere doğru savururdu. Bakın bu ortadan tutuyorum. Savrulmuyor. Yani şöyle yanlardan düşmesi lazım. Normal bez çanta olsa. Bu daha kalın ve daha iyi muhafaza ediyor. Aynı şu sırtınıza koyduğunuz yerlerde de süngerleri varmış. Çok güzel, çok hoş. Geekback tercihim. Yani başka bir gitar aldığınız zaman da akustik veya elektro veya klasik herhangi bir şey fark etmez. Eğer ki taşıyorsanız Geekback alın. Veya hard case'lerden alın. Ama o standart bez çantaları almayın arkadaşlar. Çok fazla taşıyorsanız. Evet. Gitarımızın hemen burasında tellerin taze kalması için böyle yağlı kağıda benzer bir kağıt sarıyorlar. Bunu da çıkarttım. Burası çok çöp oldu. Tabii ki akordu neredeyse var. Ben bir bunun akordunu tazeleyeceğim ve sonrasında çalmaya başlayacağız. Burada birkaç bir şey var. Sapında asılı olan bunları göstereyim. Uygulamasını indirmek için bir kod. Elixir teller üstüne geldiği için bunu gösteriyor. Şöyle bir şey içinden çıktı. Ben bunu ilk defa böyle bir grafikte görüyorum arkadaşlar. Telleri kontrol edilmiş yükseklikler, yani tellerin yükseklikleri böyle kontrol edilmiş. Ve doğru mu diye bakacağım bu arada. Tel yükseklikleri doğru mu diye bakıp size de söyleyeceğim. Ölçer cetvelim var benim. Bir akort tazeleyelim. Hemen devam ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde akort oldu. Hemen oturdu bu arada. Şöyle bir cetvelim var benim. Bununla ölçelim bakalım. Şu 12. perde civarından
ölçülmesi lazım. Evet. 2.25. Ben şu an gösteremiyorum oraya ama. Kamerada çok net gözükmemiş olabilir. Ama burada yazan şey doğru ve akustik gitar tel yüksekliği standartlarına uygun. Tamam. Güneş açtı. Şunu çıkarayım. Çok sıcak oldu. Evet. Şimdi bu gitarımızın en büyük özelliği tabii ki burada bir düğmesinin olması ve bu düğmeye basınca farklı ses tonlarının bize verilmesi. Üzerinde gelen 4 farklı ses var ama mobil aplikasyonu yükler ve oradan bağlarsanız daha fazla ses seçeneği ve kendi seslerinizi oluşturma seçeneği mevcut. Onu da söyleyeyim. Biraz daha ince penasını, 0.50 penasını alayım. Evet, çok canlı bir gitar sesi var şu anda. Düğmeye basmadım. Saf akustik gitar sesini duyuyorsunuz. Kullandığım cihaz iPhone 16 Pro. Onun mikrofonundan oda ortamında şu an duyuyorsunuz. Herhangi bir şey eklemedim, o yüzden mikrofon falan kullanmıyorum. Evet, akustik gitar sesi birazcık bu şekilde. Penasız parmakla bakıyorum ve parmaklarımda hiç tırnak yok. Tamamen et sesi duyacaksınız aslında. Baş parmağımla ve tırnaksız çalıyorum arkadaşlar. Yani penayla çalsam çok güzel bir tınısı var. Şimdi ilk bastığım zaman yeşil yanıyor. Yeşil aslında hala akustik tonda demek arkadaşlar. Buradaki düğme bastığım zaman farklı renklere geçiş yapacak. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Mavi, böyle açık mavi, mor ve tekrar yeşil. Düğmeyi de sağa sola çevirdiğimde bu efektin miktarı, yani ses tonunu görüyoruz. Bakın herhangi bir yere jack kablosuyla bağlı değil ki burada jack kablosu bağlantı yeri var. Herhangi bir yere bağlı değil. Şu anda akustik modda ve sanki ses amfiden geliyormuş gibi. Gitarın içerisinde bir amfi sistemi var. Gitarın direkt kendi kasasına titreşim vererek bir ses yaratıyor. Yani içerisinde böyle küçük bir hoparlör varmış gibi düşünmeyin. Gitarın içerisinde kendi kasasına, kendi ağaç yapısına bir rezonansla bunu gerçekleştiriyor ve o yüzden çok gerçekçi aslında oluyor. Şimdi telif hakkı geliyor, o yüzden daha fazla çalmayalım. Wow! Şimdi bir sonraki maviye geçtiğim zaman bu da bir reverb, yani bir derinlik, seste bir derinlik etkisi yaratıyor arkadaşlar. Okay. Derinlik etkisi de bu şekilde duyuluyor. Reverb etkisi. Tamam mı?
gitarı zannettim. Şimdi maviden sonra nereye geçiyorum? Açık maviye. Bu da bir delay etkisi, yani bir gecikme etkisi bize veriyor. Hani bu delay'de direkt en fazla şu çalınır ya. Bu şekilde duyuluyor. Yani bir aslında delay pedalının %100 gerçekleştirdiği bir şeyi gerçekleştirmese de farklı bir hissiyat bize burada veriyor. Son olarak fusion olarak bilinen şu efekt arkadaşlar. Şunu yapıyor yani aslında. Bu elimde tuttuğum gitarın farklı versiyonları var, farklı modelleri var. Bu Pro Max olarak geçiyor, aynı telefonlardaki gibi. Yani ulaşabileceğiniz en üst sınır seviyede. Ön kapak tamamen ladin ama bu fırınlanmış ladin diye geçiyor. Ve masif ağaç arkadaşlar. Direkt kalın bir yapıya sahip zaten. Yanlar ve arkalar sıkıştırılmıştan yapılmış. Bu sap kısmı maun, ön taraf gül ağacı vesaire vesaire. Detayları merak ediyorsanız zaten ürünlerin, siz böyle gitarların ağaç yapılarına vesaire daha detaylı bakıyorsunuz ama genel anlamda ağaç yapısı bu. Şimdi bunun mesela Dreadnought kasa olanı var. Bu kasa auditorium kasa ve kesik kasa. Bunun kesik kasa olmayanı var, Dreadnough'ı var. İşte aynı kasa modellerinin sadece akustik versiyonları, buradaki bu ses sisteminin olmayan versiyonları var. Mini Boy Baby gitar var. Farklı farklı böyle ihtiyaca göre herkesin kendine ait bir gitarı ve bütçesi var, ihtiyacı var. Bunlar için farklı modeller yapmışlar. Hepsini tek bir linkte aşağı koydum. Onurart 5 koduyla hem mağazalardan hem de web sitesinden indirimli bir şekilde satın almak istiyorsanız satın alabilirsiniz. Böyle küçük bir inceleme videosuydu. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki inceleme videomuz ne olsun, ne istersiniz, ne yapalım? Bunu da size sorayım. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın. Hoşça kalın diyorum. Bay bay. Bay bay. Kapı vardı. Kapı denemedik bir şey.